Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yepyeni bir videoyla sizinle beraberim. Tabii ki bugünkü videomuz biraz daha farklı oluyor. Yani bineklerin hakkında birçok şeyimiz vardır. Hayvan araştırması, yetiştirme merkezi, ara ve binek yönetimi. Ama bazı kısımları tabii ki yükseltirken burada süsleme atölyesi açılıyor. Bu süsleme atölyesi bir tık daha farklıdır. Yani tık daha farklı, buradan birçok şeyi görüyoruz zaten. Uygun süslemeleri seç ve malzemeleri kullanarak süslemeleri anında üret. Etki kazanılır. Malzemeleri kullanarak süslemeler güçlendirebilir. Güçlendirmeleri kesinlikle başarılı olur ve süslenmenin temel niteliklerini geliştiriyor. Burada birçok daha şeyleri buradan yazılmıştır arkadaşlar ve bunlar önemlidir. Peki bu süslenmede neler oluyor? Yani bu süslenmeleri biz aslında bineklerimize takıyoruz. Bu binekleri taktığımızdan bazı buff'ları kazanıyoruz. Yani bineklerimiz bir buff kazanıyor. Ve o bineklerin bir buff'ı kazandığında bu buff'ı kahramanlara veriyor, kıtaya veriyor ve kıtamız bir tık daha güçlü oluyor. Tıpkı özel birimler gibi yani düşünebiliriz. Buradaki süslenmeler birkaç tane çeşidi vardır. Hızlı kılıç mesela örnek veriyorum. Hızlı kılıç ne içindir? Her süslemin yani her bineğin ya herhangi bir bineğin bir süslenmesi var. Kılıçlar farklı, okçular farklı, mızrakçı farklı, süvari farklıdır. Ama buradaki bazı şeylerimiz tabii ki farklı değildir. Kılıçların saldırısı. Suslu birlik kılıçlı saldırı bonusu %1. Burada ikinci seviyesi de tabii ki şu an kapalıdır. Süslü birlik kılıçların canı. Kalıcı can bonusunu %0.50 ve kahramanın beceri hasarını süslü kahraman beceri hasarını artış kazanıyor. 0.60'tır. Burada saldırı ve kılıçlardan da savunma, can ve birliğin alınan hasar azaltması vardır burada. Yani burada iki tane kılıçlarlar var. Yani her birimin iki tanesi var. Toplam 2, 4, 6, 8 tane vardır tabii ki. Bazı kahramanlarımız gerçekten birliğin alınan hasar azaltması gerekiyor. Bazı kahramanlarımız savunması yükseltmesi gerekiyor. Bazı kahramanlarımız da tabii ki saldırısı yükseltmesi gerekiyor. Burada iki tane tabii ki burada kılıçlarlar var. Aynı şekilde aynı şeylerden mızraklardan var. Mızrakların saldırısı %1 yükseltiyor arkadaşlar ve bu yükselecek. Buradan da tabii ki savunma, can ve hasar azaltması vardır. Yani mızrakçılarda aynı şekilde bir iki çeşidi vardır. Sonraki şeyimiz tabii ki süvarilerindir. Süvarilerin saldırısı, canı ve beceri hasarını yükseltiyor ve buradan da tabii ki kutsal zambak süvarilerin savunması, süvarilerin canı ve birliğin alınan hasar azaltması vardır. Ve aynı şekilde okçulardan delici ok ve buradan da kartların bereketi. Yani burada birisi okçu saldırısı %1 süslü birlik okçu saldırı bonusu veriyor. Burada okçuların canı ve kahraman beceri hasarını vardır. Özel etki keskin ve soğuk bir şekilde pırıldayan kenarlara sahip. Cilalandırmış bir ok yani bir ok uçususu. Kuşatılmış atlar. Okların vahşetini miras alan bir ok yağmuru yapabiliyor arkadaşlar. Peki bu nasıl oluyor? Bunları tamamen nasıl üretileceğini ben size söyleyeyim. Ve burada bir kısım daha var. Özel etki. Arkadaşlar yani süslemeye özel etki ihtimali. Bu süslemelerin ve bu etkiler şans ihtimaliyle geliyor. Yani siz bir tane yaptınız diye her şey bitmiyor arkadaşlar. Burada ruh avcısı, tabii ki zayıflık vurgusu, yıldırım darbesi ve buradan da fırtınanın gözü vardır. Bunlar efsanevidir ve yüksek statlara sahip olandır. Yani ruh avcısı bakarsınız kumandan becerisi yalnızca bir birliğe isabet ettiğinde ek strateji hasarı veriyor. Hasar oranı mavi kısmı da yani seçkin mavilerden geliyorsa 82.25, mor geliyorsa 101.5, efsanevi gelirse buradan tabii ki 120.75 ve tabii ki en yüksek seviyesi yani kırmızı seviyesi gelirse %140 veriyor. Zayıflık vurgusu da yine aynı şekilde saldırı hedefi debufflardan yani yakma, susturma, güçsüz düşürme diğer komutanlar tabii ki bize etkilenirse bineklerin kahraman strateji hasarını her debuff türü için %3.5 mavilerden, morlarda ve böyle bir şekilde efsanevi ve kırmızılardan oluyor. Aynı şekilde burada yıldırım darbesi ve buradan da fırtınanın gözü. Bunların efsanevilerin kısımları tabii ki ruhun avcısı, zayıflık vurgusu, yıldırım darbesi ve fırtınanın gözü gerçekten çok zor bir şekilde bulabiliyoruz. Ama diğerlerimiz de var. Yani normal tabii ki
bu süslemelerden normal da var. Direnişi var mesela. %12 ihtimalle bunlar geliyor. %12 ihtimalle mesela kan öfkesi geliyor. Savaş hazırlığı %12. Katliam %12 mesela burada bu tarz şeklinde arkadaşlar geliyor. Bir tık daha buff'ları düşüktür arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. Bu üretim de çok basittir. Burada Meteoroid çileği var tabii ki. Burada 163 tane mevcuttur şu an benden ve üretebiliriz arkadaşlar. Ama burada ondan harici burada kaç tane üretiyorsunuz? Mesela burada ben birkaç tane ürettim. Mesela kan öfkesi. Burada mavi kısmıdır. Kan öfkesi arkadaşlar. Veya hatta burada mesela adaletçi sözler veya hatta gölge mesela kovalayan. Burada gölge kovalayan tekrardan güç biriktirme mesela böyle bir şekilde arkadaşlar kısımları veriyor. Yani bunlar bir tık daha normaldir. Seçkin değildir. Burada ruh avcısı, zayıflık vurgusu ve yıldırım darbesi bile gelebiliyor. Ama burada bufflar yine de düşüktür yani seç mavilerden. Ama efsanevilerden veya hatta kırmızı yani kırmızı seçmilerden bir tık daha farklıdır. Peki bunlar nasıl olacak arkadaşlar? Burada bir kısmımız daha vardır. Bu kısımlarda neler oluyor? Burada bir kez üret, 5 kez üret ve 10 kez üret arkadaşlar. Yani bir anda 10 taneyi üretiyor. Ve bu 10 tanede neler olacak beraber göreceğiz. Ama yine de buradan biz her tanesini yaptığımızda tabii ki arkadaşlar burada bir kez üretinde 10 tane taşımız gidiyor. Yani meteorit çeliği gidiyor arkadaşlar. Tekrardan eşyalara gelirsek burada bazıları kılıçlar mesela saldırır arkadaşlar. Ben parçalıyorum. Parçaladığımdan burada %50'si geri geliyor arkadaşlar ve bu gerçekten önemlidir yani. O yüzden dikkatle bunları yapmamız gerekiyor. Mesela okçuların saldırısı %1 vardır ama burada adaletçi sözler var arkadaşlar. O yüzden bu bir tık daha yüksektir. Yani buradaki suslu birlik okçu saldırı bonusu veriyor ama özel etkileri de buradan vardır. Yani her çeşitin burada farklı temel niteliği vardır ve özel etkisi vardır. Özel etkisi de diyor ki her 9 saniyede her 9 saniyede bir kere yani %5.74 ihtimalle 3 saniye boyunca düşmana şu debufflardan birisini uygulanır. Yakma hasar oranı %3.83. Strateji bonusu susturma veya güçsüz düşürmedir arkadaşlar. O yüzden bunlar bir tık daha farklıdır. Şimdi burada biz bunu öğrendik. Herhangi birisini mesela biz parçalasak arkadaşlar 5 tanesi geri geliyor. Şimdi tekrardan gelelim ve buradan direkt bunları yapalım arkadaşlar. Ben tekrardan süsleme atölyesine gidiyorum. Burada ben biliyorsunuz okçu oynuyorum. Yani okçu bir kıta iki kıta okçum var. O yüzden o iki kıtamı ben güçlendirmek istiyorum. Umarım burada zayıflık vurgusu mesela kırmızı geliyor ya ruh avcısı mesela bu geliyor veya hatta yıldırım darbesi mesela bunlar geliyor. Efsaneviler bir tık daha fazlasıyla bir bedel ödeyecekler ama oluyor. Bunlar çok nadirdir. Çok kolay kolay elde edemiyoruz. Buradan mesela kan öfkesi mesela %30.1 mesela öfke kazanıyor. Bunu aldığınızda artık tamam bitti yani. 30.1 öfke kazanmak hiç az buz bir şey değildir. Çünkü komutanlarımız zaten kahramanlarımız öfke beceri yani aktif beceri kullanması için çok az bir şekilde öfke isteyecek ve buradan da 30 öfkeyi kazanmak her şeyi neredeyse bitiriyor. Bir tane daha üretiyoruz ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar savaşın ilk 18 saniye boyunca alınan ilk 3 beceri hasarın her birini 5.74 azalırken alınan hasarı ise 3.83 azaltıyor. Onaylıyorum. Bu da mavidir arkadaşlar. Üretiyorum bakalım bir tane efsanevi yağmur çıkıyor mu? Yine de aynı şekilde arkadaşlar mor kırmızı çıkmıyor. Yani bunların gördüğünüz gibi birçok zordur ve burada gördüğünüz gibi hepsini gücü biriktirme morlar ve maviler geliyor. Şimdi burada ben bir 5 tane yapıyorum ve 5 taneden neler geliyor bakalım. Burada yine de 4 tanesi aynı şekilde arkadaşlar okçuların saldırısı geldi. Ya örnek veriyorum mesela okçuların savunmasını yapıyoruz. 5 tane daha ürettik arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi hepsi mavi çıktı. O yüzden bunları fazlasıyla arkadaşlar fazlasıyla yapmamız gerekiyor ki en azından efsanevi çıksın. Yani burada efsanevi çıkması neredeyse %1 diye bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Ve buradan böyle bir şekilde biz bazı şeyleri elde ettik. Buradan yine de eşyalara geliyoruz ve burada eşyalardan bazıları parçalayabiliyoruz, bazıları tekrardan yapabiliyoruz. Ve bunlar gerçekten önemlidir. O yüzden kahramanlarımıza takıyoruz. Peki kahramanlara nasıl takılıyor? Şimdi örnek veriyorum ben bir kahramanıma bineklere falan bir şey yapmak istiyorum. Kahramanlarıma geliyorum. Örnek veriyorum benim en güçlü kıtam tabii ki burada bunlardır mesela. Burada Fatih yani Fatih Sultan Mehmet burada ben Timur'la ve buradan da Belova ile kullanıyorum.
O yüzden bu 3 tanesini ben yükseltmek istiyorum. Mesela Fatih'e geldim. Fatih'e geldiğimde arkadaşlar burada böyle bir şekilde bir kısmı vardı. Yani birliğini alınan iyileştirme etkisini %2.08 artırıyor. Buradan da direkt bastığımda buraya geliyorum arkadaşlar. Ve burada gördüğüm şeyler budur. Yani Fatih Sultan Mehmet bir tık daha buffer bir komutandır. Yani komutanları güçlendiriyor aslında. O yüzden bazı şeyleri burada bakmamız gerekiyor. Birlik süsü okçu savunma bonusu %1 veriyor. Özel niteliği nedir? Savaşın ilk 18 saniye boyunca alınan ilk 3 beceri hasarını her birini 5.74 azalırken alınan hasarı ise 3.83 azaltıyor. Ve buradan direkt bunu tabii ki atabiliyoruz. Şimdi burada niye gönderemiyoruz arkadaşlar? Çok basit. Çünkü benim bir kıtam dışarıdadır ve bu kıtayı geri gönderdiğinden tabii ki takabiliyoruz. Ben şimdi hemen bir göndereyim arkadaşlar. Onu da size söyleyeceğim nasıl olacağını arkadaşlar. Şimdi bunun harici ben bir şey daha gösteririm. Bir kahramanım geri gelsin, ondan sonrası tabii ki yaparız. Ben tekrardan bineklerime geçiyorum ve bazıları gerçekten bozmak istiyorum. Belki şansım yaver gider ve daha sağlam bir yapabiliyoruz. Tekrardan geldim arkadaşlar ve süsleme atölyesine giriyoruz. Burada süsleme atölyesinde eşyalardan bazı şeyleri bozacağım arkadaşlar. Mesela burada bunu parçalıyorum. Parçaladım arkadaşlar, 5 tanesi geldi. Bir daha parçalıyorum arkadaşlar, 5 tanesi geldi arkadaşlar. Bir daha parçalıyorum, 5 tanesi daha geliyor arkadaşlar. Bir daha parçalıyorum, 5 tanesi daha geliyor. Örnek veriyorum, şu an kaç tane var? Süsleme atölyesi gidiyorum, 28 tane. Ben bir tane daha basarım arkadaşlar, bir tane daha bozarım. Burada parçala. Ve burada parçaladığımda 35 vardı. Tekrardan süsleme atölyesine geldiğimde ben burada okçuların savunmasını belki bir şansım daha yaver gider. Tekrardan bir güç birikme bunlar geldi. Bir tane daha üretiyorum. Ve burada bunlar geldi arkadaşlar. Ve burada en son olan tanesini da yapacağım. Ve böyle bir şekilde alıyorum. Bineklerin kahraman normal saldırı yaptıktan sonra %65 ihtimalle kahraman bir sonraki beceri hasarı 3 saniye boyunca %7.76 artırıyor. Ha, bunu bir tık daha fazlası ile de olabiliyordu. Yani 7.64 değil, 69 değil de burada birçok daha fazla yani yükseltebiliyorduk. Ama maalesef şansımız yaver gitmiyor ve morlar gelmiyor. Şimdi tekrardan biz kahramanlarımıza geliyoruz. Burada bizim bir kahramanımız vardı. Neydi? Yani o güzel takımız tabii ki buradadır arkadaşlar. Burada bu gücü bakıyoruz. Şimdi burada kahramanın üstüne bir tıkladık ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gücümüzü her şeyi birlik gücü 4 milyon 186 bin 519'dur. Şimdi biz geliyoruz arkadaşlar bu kıtayı mesela içeride kahramanlarımıza bakacağız. Mehmet'imiz vardı arkadaşlar. Yani Fatih Sultan Mehmet'imiz vardı. Bir dakika bunları geliyoruz ve buradan bir takı takacağız. Herhangi birisini arkadaşlar. Fark etmez. Savunma ya saldırı. Hiçbir fark etmez. Burada kuşat. Kuşattığımızda burada 3800 buradan bir buff aldık. Burada üstüne tıklarsınız. Güçlendir dersiniz arkadaşlar. Buradan da tabii ki güçlendirebiliyoruz. Artık nereye kadar yükseltiyorsunuz? Burada bazı şeyleri dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şey bunlardır. Mavilere güçlendirmemiz pek bir mantığı yok. O yüzden buradaki taşlarımızı hiçbir şekilde arkadaşlar harcamamız yani ham demiri hiçbir şekilde harcamamız mantıklı değildir. O yüzden bir tık daha bekleteceğiz. Ve böyle bir şekilde sadece bineklerimizi bir tık daha güçlendiririz ki savaşlarda çok fazla geride kalmayalım. Diğer kıtamıza mesela buradan geliyoruz arkadaşlar ve buradan da bir tane daha mesela bir süsleme takacağız. Kuşan. Tamam, burada kuşandık arkadaşlar ve bitti. Buradan tekrardan sonraki en son kahramanımız yani burada Belove'ye geliyoruz ve buradan da çat diye bir tane daha takacağız. Taktık arkadaşlar ve burada böyle bir şekilde bir güç kazandık. Şimdi tekrardan eğer ki biz buradan yani kıtamızı çıkartırsak böyle bir şekilde burada kıtamız bir tık daha güçlendi. Yani buradaki 4 milyon 204 bin 519 oldu. Ve bu bufflar buradan her şeye tabii ki baslanıyor. Burada kaydet arkadaşlar, böyle bir şekilde kaydediyorsun ve burada kaydettik. Gördüğünüz gibi gücümüz bir tık daha fazlası oldu ve burada her 3 tanesi de okçu olduğu için %180 de birlik bonusu alıyoruz. Ve burada gördüğünüz şeyler arkadaşlar yani herhangi birisini attığınızda bu komutanı baya bir şekilde ve binekleri güçlendiriyor ve kıtanıza çok fazlasıyla fayda sağlanacak. O yüzden bunları dikkatle üretmeniz gerekiyor. Dikkatle yükseltmeniz gerekiyor. Herhangi birisini de yükseltmek pek mantık değildir arkadaşlar. Bunları da size söylüyorum.
Binekler de yine aynı şekilde bineklerle ilgili yeni bir videomuz, sonraki videomuz zaten bu olacak. Bineklerin hakkında olacak tekrardan. O yüzden beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa birer tane beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bunlar beni destekliyor. Olacağınızı gösteriyor. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.